Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Hatay Elektronik Cihaz Tamircileri Odası esnafı ile bir araya geldi. Hatay Elektronik Cihaz Tamircileri Odası Başkanı Adnan Taşçıoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Kimyeci'nin yanı sıra belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve çarşı esnafı katılım gösterdi. Buluşmada Başkan Kimyeci, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ülkemizi, birliğimizi, vatanımızı, devletimizi, sahip olduğumuz bütün değerleri bozacak, bunları heba edecek, ülkemizin bütün bu zenginliklerini ters yüz edecek bir anlayışa bu imkanı vermez. Bir defa bu konuda mutlaka Cumhurbaşkanı olacak kişi milletimiz tarafından %50+1, yani yarıdan bir fazla oy alırsa Cumhurbaşkanı olacak. Birinci turda alamadı. Hem 2019 Kasım'ında alamadı. Onu da çaresi var. 15 gün sonra tekrar sandık geliyor. Bu defa farz edelim ki birinci turda 10 tane Cumhurbaşkanı adayı var. 100.000 bağımsız da olabilir. İlle bir siyasi partinin şemsiyesinde çıkması şart değil. 100.000 tane imza alırsa, milletimizin arzusu olursa, o zaman bağımsız herhangi bir kişi de ben Cumhurbaşkanı adayım diyebilir. Sonuçta %50+1 oy alan seçiliyor. Alamadı birinci turda ne olacak? O zaman 15 gün sonra sadece Cumhurbaşkanı sandığı gelecek ve en çok oy alan iki kişi kimse, 10 tane varsa, ikisi bir daha seçime giriyor. Milletimiz ikisinden birisini seçecek. Farz edelim ki Cumhurbaşkanı kötü hareketler yaptı. Çoğunluk oldu mu hemen erken seçim almak kararı var. Bu iş başına geldikten sonra bu 3 ayda da olabilir, 6 ayda da olabilir, 1 senede hiç fark etmez. Yani bu kanaate ulaştırıldığı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan milletimizin kalbinden geçen hangi siyasi partiye verirse versin orada milleti temsil edecek. Muhtemelen eğer evet çıkarsa kısa bir zamanda bütün siyasi partiler bir araya gelecek ve seçim sistemi yeniden değerlendirilecek. Muhtemelen bugün %10 olan seçim barajı belki %5'e, belki %3'e, belki de sıfırlanacak. Çünkü hükümet mevcut AK Parti demişti. Yani biz istiyorsanız tamamen kaldıralım ama beraber bir karar alalım. Hiç olmayabilir. Milletimizin bütün renkleri meclise yansısın. Dolayısıyla burada bir çoğunluk olacak. Bu çoğunluğun aldığı değerlendirmeye göre Cumhurbaşkanı erken seçime gitme kararı alabilir. Bugün Cumhurbaşkanlığı bugün mevcut yapıda kimse sorgulayamıyor. Vatana ihanet suçu hariç. O da 91'de zaten o kanunun altı da boşaltılınca tamamen dokunulmaz, erişilmez bir konuda bugün. Ama seçilen Cumhurbaşkanı artık Millet Meclisi, milletvekilleri çoğunluk oluşturmak suretiyle dokunabilecek. Yaptığı bir yanlış varsa sorgulayabilecek, denetleyebilecek. Kanunen sıkıntılı bir belgeler, evraklar, bilgiler oldu mu bu defa yargılanma sürecinin önü açılacak ve görevden el çektirilecek. Bu imkanlar geliyor. Cumhurbaşkanı göreve geldi. Madem ki milletimizin desteğiyle geldi, hadi bakalım ülkemizi yönet dendi. O zaman ekibini kendi kuracak. Hepiniz zanaatkarsınız. Mahiyetinizde çalışan bir sürü kadronuz var. Ustalar var, kalfalar var, yardımcılar var. Size güvenen gelip sizden hizmet alıyor. Siz ekibinizi kendiniz hazırlıyorsunuz. Değil mi? Eğer işinizi güzel yaparsanız millet bir daha size iş getiriyor. Aynı Cumhurbaşkanı da öyle. Eğer ekibini kendi, bakanlarını, kabinesini kendisi kuruyor. Nasıl ki Cumhurbaşkanı hesap verebiliyorsa milletine ve meclise, kabinesindeki bütün bakan seçtiği, görev verdiği kişiler de artık aynı sistemle sorgulanabilecek. Erken seçime gitme kararını meclis alma yetkisine sahip. Aynı şekil, aynı yetki Cumhurbaşkanı'na da veriliyor. Nasıl? Cumhurbaşkanı ülkemizde
iyi hizmetler yapmak için kararlar alıyor. Ama bir takım kanunların da çıkması lazım. O işleri bir zemine oturtturmak için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan vekiller iyi çalışmazlar. Sürekli bir karmaşa, çatışma olur ve bu gerginliğe, ülkemizin büyümesi, kalkınmasına mani olacak bir hal olduğu düşünürse Cumhurbaşkanı, o zaman erken seçime gitme kararı alma yetkisi ona tanınıyor. Burada kim hakem? Milletimiz hakem. Cumhurbaşkanı haklıysa düşüncelerinde, yaptıklarında, milletimizin gönlünde bir haklılık payı varsa devam eder, vekiller değişir. Yok, Cumhurbaşkanı hatalı bir karar vermiş, milletimizi gereksiz yere yormuş, milletimiz de buna ondan sonra hesabını sandıktan sonra bir daha ona oy vermez, vekiller devam eder, Cumhurbaşkanı değiştirir. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alınca bir dönem otomatik olarak bitmiş oluyor. 18 yaş. Seçme yaşı 18. Yaşına gelen bütün kardeşlerimiz geliyor. Belediye başkanını seçiyor. Muhtarı seçiyor. Meclis üyesini seçiyor. Milletvekilini seçiyor örneğin. Seçiyor da seçilebilme yaşı 25 idi. 18 yaşında olanlar da seçilebilecek. Milletimiz seçer, gider. Seçmezse evet illa her 18 olan vekil olacak diye bir şey yok. 25 olmasına rağmen bugün en son genel seçimlerde en genç milletvekili yaşı 33'tü. Cumhurbaşkanı sadece bir kanun hazırlama yetkisine sahip. Nedir? O da bütçe kanunu tasarısı. O da tasarı hazırlıyor. Hangi Hatay'ımızda havalanı mı yapacak? Baraj mı yapacak? Örneğin. Başka bir şehirde tünel mi kazacak? Hani dağları delip yol mu geçecek? Otoban mı yapacak? Bölge hastanesi. Böyle bugüne kadar hükümetimizin, ülkemizin 81 vilayetine yaptığı hizmetlere ilişkin hangi yerde, hangi işi yapacağız ve kaç liralık bir bütçe, kaç lira para ayırıyoruz? Bunu oluşturan bütçeyi tasarı olarak hazırlayıp meclise getiriyor. Meclis onaylarsa bunu yapabiliyor. Onaylamazsa yapamıyor. Onay olana kadar tekrar revize edip getirmek durumunda. Zayıf hükümetler devri bitmiş olacak. Kim gelirse gelsin milletimizin istediği göreve gelecek ve gelince de kuvvetli bir şekilde icraat yapabilecek bir imkan sunulacak. Bugüne kadar ki milletimizin vermiş olduğu bütün değerlendirmelere saygı duyuyoruz. 16 Nisan'da evet oylarınıza, desteklerinizi milletim adına istirham ediyorum. Evet de olsa, hayır da olsa milletimiz neye karar verirse ona saygılı olduğumuzu ben sadece bu konuda fikirlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Aldığınız ve vereceğiniz her türlü karara inşallah memleketimiz için güzel olur diyorum. Benim dinleme lütfunda bulunduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.